I tried, didn't I? God damn it. At least I did that. Denemek önemli. Bu insanlık dışı yapıya teslim olmayın. Buna karşı bir şeyler yapmaya çalışın. Kimin deli olduğuna kim karar verir? Akıl hastalığı meselesi ve bunun tedavisi her zaman otoriteyle ilişkiliydi. Öteden beri. Bir önceki yüzyıla gittiğiniz zaman ya da 17. 18. yüzyıla baktığınızda orada da toplum her zaman kendi normlarını oluşturur. İktidar kendi normlarını oluşturmaya çalışır. Otorite, devlet ve akıl hastalığı da bunun bir yansıması gibidir aslında. Tedavi etmekten ziyade kontrol altına almak. Bu filmde de akıl hastalığını tedavi etmek gibi bir amaç yok. Kontrol altına almak, uyuşturmak, pasifleştirmek, zayıflaştırmak, sorunu ortadan kaldırmak. Onların dünyayla bağlantısını koparmak. Hemşireler kontrol edebilecekleri delilikle uğraşıp o zavallıların hayatlarının üzerinde hükümdarlık kurmak istiyor. Deliliği tedavi etmek yerine sürdürülebilir deliliği tercih ediyor. O yüzden sistemi değiştirebilecek bir adama doğrudan düşman sayıyorlar. Bu da girift sistemsel bozukluklardan biri. Şöyle düşünebilirsiniz, fakirlikle mücadele edip bitirmek yerine sürdürülebilir fakirliği tercih edip makarna, kömür yardımıyla günü geçiştirmek gibi. Filmimizin adı One Flew Over the Cuckoo's Nest. Türkçe'ye Gugu Kuşu olarak çevrilmiş. Videonun başında belirtmekte yarar var, bu tam anlamıyla bir film incelemesi değil. Fakat filmin konusu etrafında dolanan bir video olacağı için Gugu Kuşu'nu izlemediyseniz, ki sanırım öyle biri yoktur, spoiler yersiniz. Ne olur ne olmaz yine de söylemiş olayım. Selam, merhabalar. Gugu Kuşu, Ken Kesey'nin aynı ismi taşıyan romanına dayanan ve Miloš Forman tarafından yönetilen 1975 Amerikan psikolojik drama filmidir. Film, akıl hastanesine yeni gelen hastayı canlandıran Jack Nicholson'ın hayat verdiği McMurphy ve Ratched adında sadist bir hemşireyi canlandıran Louise Fletcher'ın başrolleri paylaştığı bir yapım. Birçok kişi tarafından yapılmış en büyük filmlerden biri olarak kabul edilen One Flew Over the Cuckoo's Nest, Amerikan Film Enstitüsü'nün 100 film listesinde 33. sırada. Ayrıca birçok Altın Küre ve BAFTA ödülü kazandı. 1993'te film, Amerika Birleşik Devletleri Kongre Kütüphanesi tarafından kültürel, tarihsel veya estetik açıdan önemli olarak kabul edildi ve Ulusal Film Arşivinde korunmak üzere seçildi. Gugu Kuşu yüzeyde akıl hastanesinde geçen çarpıcı bir hikaye gibi görünse de derinlerinde sistemin, otoritenin normallik kavramına sorgulandığı çok katmanlı bir anlatı sunar. Bu film sadece bireylerin değil, toplumun ruh sağlığını da sorgular. Şimdi birlikte bu filmi psikolojik ve toplumsal düzeyde inceleyelim. Akıl hastanesi burada yalnızca bir kurum değil, aynı zamanda modern toplumun kurumlarının birey üzerinde nasıl bir tahakküm kurduğunu anlatan güçlü bir alegori. Akıl hastanesi burada devletin, eğitim sisteminin, aile yapısının ve diğer tüm normalleştirici kurumların prototipi. Hemşire Ratched bu kurumun ta kendisi. McMurphy ise o kurumun dışında kalmış, uyumsuz, kural tanımaz ve bireyi temsil eder. Bu iki figür arasından film, kurumsal düzen ve bireysel özgürlük arasındaki çatışmayı çarpıcı şekilde ortaya koyuyor. Ratched soğukkanlılığı, duygusuzluğu ve katı kurallara bağlılığıyla toplumsal kurumların bireyi nasıl bastırdığını gösterir. Filmde Ratched'ın hastalara uyguladığı grup terapisi dışarıdan bakıldığında iyileştirici bir teknik gibi sunuluyor. Ancak bu terapilerde hastaların en kırılgan yönleri ortaya dökülür. Her seans bireyleri yalnızlaştırmaya, itaatkar hale getirmeye ve bir normallik tanımına zorlamaya hizmet eder. Bu bize Althusser'ın devletin ideolojik aygıtları teorisini hatırlatır. Kurumlar bireyi ehlileştirir, sisteme uygun hale getirir. Billy Babbitt'in gizli korkuları grup önünde açığa çıkarılır. Amaç terapi değil, düzeni bozanın hizaya getirilmesidir. Ratched bir gardiyan gibi değil, sessiz bir memur gibi davranır. Disiplin fiziksel değil, psikolojik baskı yoluyla işler. Bu Michel Foucault'un Hapishanenin Doğuşu kitabında tarif ettiği gözetleyen iktidar yapısına benzer. Sürekli izleme, uymayanı işaretleme ve normallik çerçevesi belirleme. McMurphy televizyonda maç izlemek ister. Ratched buna karşı çıkar. Göstermelik bir demokrasiyle oylama yapılır. Çoğunluk kabul eder. Ratched, zamanında el kaldırılmadı diyerek sonucu geçersiz sayar.
Yani kurallar halktan üstün tutulur. Toplumda aynı Ratched gibi bireyleri belli rollere sokmak ister. Hastalar kendi rızalarıyla orada olmalarına rağmen pasifleşmiş, iradeleri elinden alınmış bireyler halindedir. Bu durum bireylerin uyum sağlamaya zorlandığı bir toplumun da eleştirisi. Kurumun amacı bireyi normal kılmaktır. Normal ise itaat eden, sessiz, cinselliğini bastırmış, sisteme karşı gelmeyendir. Kurallar sadece zayıfları ezerken mi uygulanır sorusu, McMurphy'nin varlığıyla birlikte hastanede yankılanmaya başlar. O bu rolleri reddeder. Filmde McMurphy aslında bir mahkum. 15 yaşında bir kıza tecavüzden içeri girmiş ve kızın da rızası vardı gibi bir savunma yaptığı için bu abimize kötü diyebiliriz. Akıl hastası olmadığı apaçık belli olsa bile hapishaneden kurtulmak için rol yapmış ve Oregon Eyalet Hastanesi'ne girmeye hak kazanmış. Uygunsuz, sorunlu, ahlaka aykırı davranışlarıyla kurumun dışladığı bir birey. Yani düzenin içindeki çatlağı simgeler. Ama dikkat! McMurphy'nin hastane içindeki suçları sadece cinsel özgürlük ve asi tavrıdır. Bu noktada film toplumun farklı olanı nasıl hemen damgaladığını ve kurumların bu farklılığı bastırmak için nasıl organize olduğunu gösterir. Aynı şu anki eğitim sisteminde sıra dışı düşünen öğrencilerin sorunlu diye etiketlenmesi. Kadınların aşırı duygusal oldukları gerekçesiyle histerik damgası yemesi. Bunlar McMurphy'nin rahatsız ilan edilmesiyle paralel şeyler. McMurphy kuralların dışına çıkar. Kendi oyunlarını kurar. Eğlence getirir. Ama sistemin tepkisi de gecikmez. Onu elektroşokla yatıştırırlar. Giderek yalnızlaştırırlar. En sonunda lobotomi uygulanır. Yani onun kişiliği tamamen silinir. Bu kurumsal yapının direnişe karşı en sert yöntemle verdiği cevaptır. Özgürlük isteyen birey susturulur. McMurphy sonunda sistem tarafından yok edilir. Ama Ratched içine devam eder. Çünkü o birey değil, sistemdir. Onun varlığı kişisel kötülük değil, kurumsal devamlılıktır. Buraya ileride geleceğiz. McMurphy balık avı gezisi düzenler. Hastalar ilk kez yaşamaya başlar. İlk kez hasta değil, birer insan olduklarını fark ederler. Fakat Ratched bu geziden sonra herkese disiplin cezaları verir. Çünkü hayat kurumsal düzene aykırıdır. Genelde eleştirmenler bu sahneyi beğenip filme huzur ve biraz da olsa dinginlik getirdiğini savunuyorlar da ben çok fazla öyle hissetmedim maalesef. Yani Karayip Korsanları'nda Karadeniz'de balıkçı izliyormuşum gibi geldi. Bu filmde deniz ne alaka yani? Filmimiz için bir diğer önemli tema otoritenin birey üzerindeki etkisi. Film sistemin ne kadar katı olduğunu ve bu otorite itaatin nasıl içselleştirildiğini gösterir. Söylediğimiz gibi Ratchet'ın otoritesi çığlık atmaz, tehdit etmez, şiddet uygulamaz. Aksine sakin, düzenli ve makul görünür. İşte tam da bu yönüyle otoriteyi içselleştirmeye zorlar. Birey ona değil, düzenin doğallığına boyun eğer. Sabah ilaç dağıtımında Ratched hiçbir açıklama yapmaz. Her hasta sırayla ilacını alır. Neye yarıyor sorusu bile sorulmaz. Bu bireyin sorgulama yetisini kaybettiği, otorite doğru olanı bilir inancının içselleştirildiği noktadır. Devlet haklı ama değil mi? Ratched korku değil, suçluluk üretir. Hastaları utandırarak, özellikle grup terapilerinde onları kendi içlerinden çökerterek yönetir. Senin iyiliğin için yaklaşımıyla şiddeti masumlaştırır. Zorla elektroşok veya lobotomi uygulaması bile terapi adıyla sunulur. Buna karşılık McMurphy sistemi bir oyun olarak görür. Başta hafife alır. Biraz yatarım, sonra çıkarım. Ama çok geçmeden karşısındaki otoritenin yumuşak değil, katı ve sistematik olduğunu fark eder. Ratchet'ın meşruiyetini sürekli sorgular, ilaçları sorgular, grup terapilerinde baskıyı ifşa eder. Ama sistem onun gibi bireyleri onarmaz, bertaraf eder. Kurumsal yapılarda hiyerarşiye uymayan, sorgulayan bireylerin terfi alamaması, dışlanması veya işten çıkarılması ya da devletin makbul vatandaş tanımına uymayan bireyleri en kibar tabirle marjinal ilan etmesi. Onarılamayan birey sistemden atılır, lobotomi.
Bu yalnızca fiziksel bir müdahale değildir. Aynı zamanda özgürlük fikrinin bedensel olarak yok edilmesidir. Bu noktada film bize çok sert bir soru sorar. Sisteme karşı durmak delilik midir, yoksa akıl sağlığının ta kendisi mi? Evet, filmin en sarsıcı yönlerinden biri delilik kavramına getirdiği eleştiri. Film boyunca şunu sorgularız: kim deli? McMurphy ilk geldiğinde doktorlarla "deliyim ben" diye şakalaşır. Ama onu gözlem altına alan sistem sırf otoriteye karşı gelme eğiliminden dolayı onun potansiyel bir hasta olabileceğine kanaat getirir. İşin aslı hemşire onu iyileştirmek değil, onu bastırmak, hatta sistem dışı yapmak, yani yok etmek istiyordu. Halbuki onun hareketleri çoğu zaman hasta bireylerden daha sağlıklı ve hayat doluydu. Yani delilik burada ruhsal bir durum değil, uyum eksikliğiyle ölçülüyor. Bilinin korkuları, şefin sessizliği, diğer hastaların pasifliği, tüm bunlar psikolojik rahatsızlık değil, toplumun yüklediği rollerle baş edememe sonucudur. Modern hayattaki kapitalist düzenin yarattığı gibi. Stres ortamında bireyler psikiyatristlere gider, antidepresanlarla düzenlenir, meditasyonlarla sakinleştirilir. Çoğu zaman sorun kişinin kendisinde değil, normların boğuculuğundadır. Ama sistem bunu bize bireysel arızalar olarak sunuyor. Bugünün normallikleri 9-5 çalışmak, tüketmek, sorgulamamak, kalabalıklar içinde yalnızlaşmak sayılırken doğaya çekilmek, kuralları sorgulamak, toplum dışı yaşamak, sistemi eleştirmek anormallik sayılıyor. Toplumsal normlara uymayan bir kadın, evlenmeyen bir birey, farklı düşünen bir genç, bunlar hemen anormal etiketiyle yaftalanabiliyor. İşte guguk kuşu bu kalıpları sorgulatıyor. Asıl delilik duvarları yıkmakta mı, yoksa onları kutsal saymakta mı? Söylediğim gibi kliniktekilerin büyük kısmı gönüllü hastalardır. McMurphy bir noktada sinirle bağırır: "Ne demek gönüllü kaldınız? İsteseniz çıkabilirsiniz." Bu sahne çok önemli. Çünkü birçok hasta kendi isteğiyle içeride. Dışarının karmaşasından, sorumluluğundan, normlara uymak zorunda kalmaktan kaçmak yerine normların içinde kaybolmayı seçmişler. Burada bireyin içselleştirdiği "ben bozuğum" inancı sistemin en büyük başarısıdır. Ayrıca bu sahne özgürlükten kaçışın da bir seçim olduğunu gösteriyor. Çünkü özgürlük risklidir. Hastalar seçim yapmaktan korktukları için özgürlüğü değil, düzeni tercih etmişler. Aynı memuriyetin boğuculuğuna rağmen istifa etmeyen bireyler, hayallerinden vazgeçip güvenli maaş peşine düşen gençler, evliliklerinde mutsuz ama düzenli yaşamı terk edemeyenler gibi. Bu da bir tür içeride kalmayı seçmektir. McMurphy'nin en belirgin özelliği yaşamak istemesi. Özgür olmak değil sadece, yaşamak. Radyoyu açmak, arkadaşlarıyla kahkaha atmak, risk almak. Bu diğerlerini, kendi otoritelerini sorgulamaya iter. Hastalar önce onu tehlikeli bulurlar. Çünkü özgürlük bulaşıcıdır. Ancak zamanla McMurphy sayesinde kendi seslerini, arzularını fark etmeye başlarlar. Ve bu özgürlük arayışı diğer hastalarda da bir kıvılcım yakar. Kızılderili vardı ya, Şef Brondon. Gerçi Kızılderili denmiyordu değil mi? Amerikan yerlisi değil. İlk başta konuşmayan, pasif bir gözlemciydi. Şef hem fiziksel hem de toplumsal olarak görünmez bir figürdü. Yarı Kızılderili kimliğiyle sistemin dışında bırakılmış. Sağır ve dilsiz numarası yaparak pasifize olmuştu. Sistemin baskısıyla kendi bireyliğini yitirmiş gibiydi. Ki Amerikan sineması zaten. Böyle bir rol için beyaz bir erkek seçecekleri yoktu, değil mi? Ama McMurphy'nin varlığıyla şefin içindeki ben uyandı. Artık o bir gözlemci değil, karar verendi. McMurphy'nin lobotomize edilmiş bedenine bakar. Artık bu bedeni sistemin tutmasına izin veremez. Gözleri boş, tepkisizdir. En çok haykıran, en çok gülen adam sessizliğe gömülür. Bu noktada yaşamak değil, özgür yaşamak önemlidir. Artık o bir beden olarak vardır. Ama özgür birey yok olmuştur. Bedenini ele geçirip ruhunu yok etmek sistemin özgürlüğe verdiği cezadır. Onu öldürür. Sonra uzun zamandır hayal ettiği şeyi yapar. Pencereyi kırar ve kaçar. Bu hem kendi sesini hem de McMurphy'nin ruhunu taşıyan bir özgürlük eylemidir.
bireyselliğin uyanışı ve özgürlüğün fiziksel ifadesidir. McMurphy'nin ölümü onun kaybettiği anlamına gelmez. Çünkü onun etkisi şefin kaçışıyla sürer. Bu sistemin her şeyi bastırmasına rağmen bireyin özgürlük isteminin tümüyle silinemeyeceğini gösterir. Şefin hikayesi bize toplumun susturduğu bireylerin bir gün konuşabileceğini ve hatta sistemi yerle bir edebileceğini anlatır. Guguk Kuşu yalnızca akıl hastanesinde geçen bir dram değil, toplumun, normların, otoritenin ve bireyin iç içe geçtiği bir metafor. Delilik kavramını ters yüz eden, özgürlük kavramını kutsayan bir yapım. Bu film sadece ben kimim sorusunu sormakla kalmaz. Aynı zamanda ben kim olmak istiyorum cesaretini de içerir. Özgürlük ise herkese vaat edilen ama çok az kişinin yaşadığı bir haldir. Çünkü özgür olmak, sistemin dışında düşünmek, risk almak, yalnız kalmayı göze almak demektir. Kimi zaman sistem en sağlıklı olanı hasta ilan eder. Çünkü en çok sorgulayan en tehlikeli olandır.